Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım aşaması sadece 10 dakikanızı alacak, kek hazırlamadan, fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz en kolay tatlı tarifim var. Yalancı profiterolde diyebiliriz arkadaşlar. Lezzeti harika oldu. Biz yemelere doyamadık. Sizlere de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak sade petibör bisküvilerimi rondomdan geçirdim ve uygun bir karıştırma kabımın içerisine aldım. İlk etapta 2 paketini aldım arkadaşlar. İçerisine küçük bir kase kırılmış ceviz içi, 1 tatlı kaşığı tarçınımı ekledim. Daha sonra rendelemiş olduğum 6 adet elmamı ekliyorum. Elimle güzel bir şekilde yoğuruyorum. Bir kenarda da bisküvilerim vardı arkadaşlar. Yavaş yavaş onu ekleyerek kıvamını ayarladım. Malzemeleri kendinize göre azaltabilirsiniz, artırabilirsiniz. Elimle bu şekilde güzelce yoğuruyorum. Bu arada tarçın sevmeyenler tarçın eklemeden de hazırlayabilir veya miktarını azaltabilirsiniz. Bu şekilde bizim için gayet lezzetliydi. Bisküvilerimi ekleyip yoğurma işlemine devam ediyorum. Tarifimde 3 paketten 5-6 adet kadar fazla bisküvi kullandım. Kullanmış olduğunuz elmanın miktarına göre bisküvide de farklılık olabilir arkadaşlar. Bu arada farklı bisküvileriyle hazırlamak istiyorsanız farklı bisküviler de kullanabilirsiniz. Ben sade petibör bisküvi kullandım. Son aşamada kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Artık yapım aşamasına geçiyorum. Elimle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve elimle yuvarlayarak şekil veriyorum. Şekil vermesi çok kolay arkadaşlar. Farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Elinize kesinlikle yapışmıyor, fakat yapıştığını hissederseniz elinizi çok az bir miktar su ile ıslatabilirsiniz. Bütün tatlılarımı hazırladım ve servis tabağımın içerisine dizdim. Daha sonra buzdolabıma koyuyorum ve çikolata sosumun yapımına geçiyorum. İsterseniz ilk önce çikolata sosunuzu da hazırlayabilirsiniz. Ben sonra hazırladım. Uygun bir tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı nişasta ve 4 yemek kaşığı kadar toz şekerimi aldım. Pürüzsüz bir kıvamda olmasını istediğim için ilk etapta kuru malzemelerimi çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 su bardağı 500 ml soğuk sütümü ekliyorum. Su bardağı ölçüm 250 ml. 2 bardak kullandım, 500 ml. Güzel bir şekilde karıştırıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişirdim. Kaynayıp koyulaştıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ve 1 tatlı kaşığı sürme çikolatamı ekliyorum. Sürme çikolatası olmayanlar farklı çikolatalarda kullanabilirsiniz. Çikolata eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Bu arada isterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben tariflerimde ev yapımı çikolata sosu kullanıyorum. Lezzeti gerçekten harika oluyor. Çikolata sosumu ocağımın üzerinden alıyorum ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra tatlılarımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Çikolata sosum da çok güzel oldu arkadaşlar. Kıvamı tam istediğim gibi oldu. Lezzeti de bir o kadar muhteşemdi. Tatlılarımın üzerini kaplayacak şekilde çikolata sosumun hepsini gezdiriyorum. Çikolata sosum tarife tam yeterli geldi. Farklı şekillerde de sunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek kişilik kuplara da koyarak hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Görüntüsü de lezzeti de harika oldu. Son olarak üst kısmına Antep fıstığı tozumdan bir miktar serptim ve süsleme işlemini de tamamlamış oldum. Bu aşamada tamamen sizlere kalmış, dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süsleme yapabilirsiniz. Üst kısmı için ceviz kırıntısı, bisküvi kırıntısı veya fındık kırıntısı da kullanabilirsiniz. Tamamen sizlerin tercihi. Tatlımı hazırladım ve servis ediyorum. Beklemeden hemen servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Vaktiniz varsa dinlendirip servis edebilirsiniz. Hiç fark etmez.
Ben sizlere dinlendirmeden kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde, gerçekten muhteşem oldu. Şipşak 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz, hazırladığınızda da hemen servis edebileceğiniz bir tatlı tarifi. Misafiriniz gelmeden hazırlayabileceğiniz, misafiriniz gelmeden hazır olacak bir tatlı. Son aşamadaki kıvamı da bu şekilde, yedikçe yedirten bir tatlı oldu arkadaşlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye erişmemi sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.